Bir futbol kulübü düşünün. Avrupa'nın zirvesine çıkıyor. Üst üste 2 kez Avrupa'nın 1 numaralı kupası, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanıyor. Efsane futbolcular yetiştiriyor ve herkes o takımın uzun bir dönem Avrupa futbolunda imparatorluk kuracağını düşünüyor. Ama sonra her şey bir anda değişiyor. Final geliyor, kupa ellerinin arasından kayıyor. Sonra bir tane daha ve bir tane daha, tam 8 Avrupa Kupası finali ve 8 kez hayal kırıklığı. Peki bunun sebebi neydi? Şanssızlık mı? Psikolojik baskı mı? Yoksa gerçekten bir lanet mi? Hikayenin merkezinde ise tek bir adam var. Bela Gutmann ve onun Benfica takımından ayrılırken söylediği iddia edilen o korkunç söz: ben olmadan Benfica 100 yıl boyunca Avrupa şampiyonu olamayacak. Bu söz gerçekten söylendi mi? Yoksa futbol tarihinin en büyük efsanelerinden biri mi yaratıldı? İşte Benfica takımının 100 yıllık laneti. 1960'ların başında Benfica takımı Avrupa futbolunda henüz bugünkü kadar büyük bir marka değildi. Fakat takımın başına Macar teknik adam Bela Gutmann geldi. Bela Gutmann sıradan bir teknik direktör değildi. Sertti, kuralcıydı ve futbol konusunda kendi doğrularından asla vazgeçmiyordu. 1961 Benfica takımı İspanya'nın dev takımı Barcelona'yı mağlup etti ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. Bir yıl sonra ise daha büyük bir olay oldu. Finalde karşılarında Avrupa ve dünya futbolunun imparatoru Real Madrid takımı vardı. Fakat Portekiz'in Benfica takımı güçlü rakibinden korkmadı ve geri adım atmadı. Avrupa'nın 1 numaralı kupasının finalinde Real Madrid takımını 5-3 mağlup etti. Benfica takımı üst üste 2. kez Avrupa'nın zirvesindeydi. Takımın yıldızı ise genç bir futbolcuydu, Eusebio. Her şey mükemmel görünüyordu. Fakat kimse bilmiyordu. Asıl hikaye şimdi başlayacaktı. 2 Avrupa Kupası kazanmış bir teknik direktör Benfica takımına tarihinin en büyük başarılarını yaşatmıştı. Bela Gutmann daha iyi bir sözleşme ve daha yüksek bir ücret istedi. Fakat Benfica kulübünün yönetimiyle anlaşamadı ve büyük hoca Bela Gutmann takımdan ayrıldı. İşte efsaneye göre tam o anda Bela Gutmann arkasını dönüp Benfica'ya lanet etti. Ben olmadan Benfica takımı 100 yıl boyunca Avrupa şampiyonu olamayacak. O gün bu söz belki de öfkeli bir teknik direktörün son cümlesiydi ve kimse ciddiye almadı. Çünkü Benfica takımı Avrupa'nın en güçlü takımlarından biriydi. Üstelik Eusebio hala takımdaydı. Ama bir yıl sonra korkunç bir tesadüf yaşandı. 1963 Benfica takımı yeniden Avrupa'nın 1 numaralı kupasında finaldeydi. Rakip İtalya'nın AS Milan takımı. Benfica takımı finalde öne geçti ama Milan takımı geri döndü. Final maçı sona erdiğinde skor tabelası Milan takımı 2, Benfica takımı 1. Benfica takımı kupayı kaybetti. Tesadüf dediler. 1965 Benfica takımı yine Avrupa'nın 1 numaralı kupasında finaldeydi. Bu kez rakip bir başka İtalya devi Inter takımı. Sonuç Benfica takımı 0, Inter takımı 1. 2 final, 2 yenilgi sonra 1968 Benfica takımı yeniden Avrupa'nın 1 numaralı kupasında finalde. Rakip
İngiltere'nin Manchester United takımı ve koca kupa finalde yine uçup gitti. 3 Avrupa finali, 3 yenilgi. Nedense Avrupa finallerinde yenilgilerin arkası kesilmiyordu. 1983'te UEFA Kupası finalinde Belçika'nın Anderlecht takımına kaybettiler. 1988'de Avrupa'nın bir numaralı kupasında yeniden finale çıktılar. Rakip Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ve seri penaltı atışlarıyla kupayı kaybettiler. 1990'da Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale çıkma geleneğini sürdürdüler. Rakip bir kez daha İtalya'nın AS Milan takımı. Sonuç yine hüsran. Milan takımı 1, Benfica takımı 0. Viyana'da kaybedilen final maçından önce ilginç bir hikaye yaşanmıştı. Benfica takımının ve futbolu bırakmış efsane futbolcu Eusebio'nun aklında başka bir şey vardı. Ünlü teknik adam Bela Gutman yıllar önce ölmüştü. Eusebio finalden önce Bela Gutman'ın mezarını ziyaret etti ve lanetin sona ermesi için dua etti. Fakat bu içten dua işe yaramadı. Benfica takımı yine kaybetti. Bela Gutman'ın gölgesi daha da büyüdü. Yıl 2013. UEFA Avrupa Ligi finali Benfica takımı İngiltere'nin Chelsea takımı karşısında son dakikalarda yıkıldı ve finali kaybetti. Bir yıl sonra Avrupa Ligi finali rakip İspanya'nın Sevilla takımı 120 dakikanın bitimiyle seri penaltı atışları sonucunda Benfica takımı her zamanki gibi finali kaybetti. Böylece 1962'den sonra Avrupa Kupası finallerindeki yenilgi sayısı 8'e çıktı. İşte bu kez futbol dünyası aynı soruyu sormaya başladı. Ya gerçekten lanet varsa şimdi sıkı durun ve o lanet konuşmanın gerçeğine gidiyoruz. Ünlü teknik adam Bela Gutman'ın o meşhur ve lanet sözü söylediğine dair kesin bir belge yok. Bu lanet hikayenin bilinen ilk açıklaması 1988 Avrupa Kupası finalinin kaybedilmesinden sonra ortaya atılan gerçek dışı söylemdir. Hatta 1988 yılına kadar bu lanet konuşmayla ilgili tüm ulusal basında en ufak haber çıkmamıştır. Daha ilginç olanı ise 1963 yılında ünlü teknik adam Bela Gutman Benfica takımından ayrıldıktan sonra bir gazeteye verdiği röportajda Benfica takımının yeniden Avrupa şampiyonu olacağını açıkça belirtmiştir. Evet, insanlar bazen gerçekleri görmek yerine tesadüfen ortaya çıkan dedikodunun zamanla efsaneye dönüşme hikayesine inanırlar. Ayrıca Avrupa futbolunda büyük zaferlerin ardından 8 defa Avrupa finali kaybedilince teknik adam Bela Gutman üzerinden futbol tarihinin en korkunç hikayesi uyduruldu. Ve bugün bile insanlar gerçek dışı bu efsaneye inanmaya devam ediyorlar.